모두 날 따라 따라 콧바람 삐끗바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람바람. Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Dostlarım, bugün size Tomorrow adında bir dizi getirdim. 2021-2022 yıllarında sanırım gösterimdeydi dizi. 16 bölümden oluşuyor. Şu anda da Netflix'te var. Dizimiz çok özel bir dizi ve benim çok severek paylaştığım ve aklımın köşesinde de unutmadan kalacak olan bir konuya sahip. Hatta bu yüzden bugün bir siyah ceket giydim ki diziye bir gönderme yapmak istedim. Çok hoştu çünkü. Her neyse bunlara yorum kısmında daha çok değinmek isterim. Şimdi gelelim dizimizin tabii ki konusuna. Dizimizde bir kaza sonucu istemeden komaya girmiş bir karakterimiz var. Ve bu karakterimiz bu komada kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 yıl diyebileceğimiz bir süreçte biliyorsunuz ne ölü ne de hayatta sayılıyor. O araf anında yeraltı dünyasının kapıları ona açılıyor ve kendisini yeraltı dünyasının bir şirketinde buluyor. Şirketin kriz yönetim biriminde işe başlıyor. Aslında konu bununla alakalı diyebiliriz genel olarak baktığımızda. Bu şirket, peki bu birim neler yapıyor? İntihara meyilli insanların intiharını önlemek için çalışan bir ekip olarak düşünün. Ölüm meleklerinin bunun için çalıştığını düşünün. Oldukça enteresan bir konuya sahipken sadece bununla sınırlı kalmayıp her bölüm farklı bir hayat hikayesi, farklı bir olay dinliyorsunuz. Çünkü kim niye intihar etmek istiyor bunları size gösteriyor. Beni çok etkilemişti bu dizi. Yaş sınırı da vardı sanırım. Çünkü görseller ve içerikler o kadar gerçekçi ki sanırım 18 yaş üstüydü. Ve oldukça ben cidden çok beğendiğim diziler arasında kalacak olan bir dizi ve sizle mutlaka paylaşmam gerekiyordu. Şimdi tabii ki biraz başrollerimize değineceğim. 4 tane isim sayacağım bu dizide. Genelde çok nadir 4 isim sayıyorum çünkü. Önce komadaki ismimizle başlayalım. Rowan adındaki oyuncumuz burada komada olan karakterimiz, şirkete sonradan katılan karakterimiz. Oldukça da kendi karakteri de çok değişik. Böyle çok ipucu vermeyeyim ama anlayacaksınız ne demek istediğimi. Gayet de güzel bir iş çıkarmış. Ki oyunculuğu eleştirilen isimlerden biri ama burada fena değildi bence diyebilirim. Ölüm meleklerimize geldiğimizde 2 tanesi bahsettiğim birimde çalışan isimler. Onları söylemek istiyorum. Kim Hee-sun adlı oyuncumuz çok güzel. Tarzına burada hasta oldum. Neyse onu da yorumda söyleyeceğim. Kendimi de tutamıyorum. Burada bu birimin, bu ekibin başı yani başkanı diyebiliriz. Çok da güzel bir oyunculuk sergilemiş. Aynı zamanda daha çok ikna kısmında çalışan kişi, intiharı önlemeye çalışan kısımda çok aktif olan bir kişi. Adı üstünde başkan. Ve nispeten dışarıdan soğuk gözüken ve insanlar tarafından deli bulunan, böyle garip bulunan bir isim diyelim. Öteki yandan onun bir yardımcısı var. Bir o kadar karizmatik bir oyuncumuz sizi karşılıyor. Ekip arkadaşı olarak. Yoon Ji-on adlı oyuncumuz da ben burada kendisini ilk defa gördüm ama oyunculuğunu çok beğendim. O da buradaki yardımcı olan ölüm meleğimiz diyebiliriz birimde. Üçü birlikte çalışmaya başlıyorlar. Bir karakterimiz daha var ki ana karakter. Onun birimi ölenleri uğurlamak anlamında. Yani artık cennet ya da cehennem nereye gidiyorlarsa onlara eşlik ediyorlar. Ruhlarını öteki dünyaya taşıyorlar diyelim. Bu ekipler arası bir çatışmamız var. Başkanlar arasında bir tension görüyorsunuz. Bir böyle gerilim halindeler. Orada da çok gündemde olan ve oldukça iyi bir oyuncumuz var. Lee So-hyuk adlı oyuncumuz bu karakteri canlandırıyor. O da dediğim gibi bu diğer ekibin lideri pozisyonunda ve oldukça katı, soğuk bir isim olarak görüyoruz.
Ve tabii bu iki karakterin, iki başkanın arasında da ne geçmiş, ne olmuş? Dizinin konu yelpazesi o kadar geniş ki böyle müthiş bir zevkle izliyorsunuz. Ben bir günde bitirmiştim bu diziyi. Bir günde bitirdiğim nadir dizilerden. Çünkü bırakamamıştım yani. Şimdi yeterince anlattım, detay verdim konuyla ilgili. Böyle fantastik dizilerde biraz daha detay vermek önemli ki ne olduğu tam anlaşılsın. Spoiler verdiğimi düşünmüyorum, merak etmeyin. Şimdi sizi videosuna uğurlayacağım. Ardından yorum kısmında tekrar görüşelim. 더 원해 손이 넘치게 이러시는 내게 welcome back 자고 일어나면 높은 날 눈도 뜨기 전에 Louis Shade 더 원해 손이 넘치게 이 도시는 내게 말해 welcome back 자고 일어나도 높은 날 눈도 뜨기 전에 가리지는 Louis Shade 다들 따라잡기 전에 눈을 뗐대 다들 따라가지 그들 앞집해 날아가주 중요한 내 모토 Money everyday fuck 이거였음 널 붙잡았을까 되네 손에 Louis V 가란 메리세야 이젠 기억조차 안 나 그때는 되게 모습 우린 서로 다른 곳을 보내 빠져들어 생각에 없으면 1분을 초 지나가는 시간의 가치는 반짝이는 것과 빛 내 맘을 맞바꾸는 지금 내 모습 너의 눈에 어때 보여 후회는 안 하기로 했거든 나 자신 But 이렇게 홀로 남을 때 다시 생각에 빠지고 내 피해 젖은 구두 뒤꿈치에 피두 이제 우산 없이 또 한마저 한방 울두 돈을 세진 난 그걸 더블 백두 넘쳐나지 내게 나갈 Louis and my bros too 나까지 주로 난 용료한 이 멋도 These bitches wanna come through These bitches wanna come to you my love 헷갈려라는 절가는 나 사람들이 더 간디야 혼자 나만 많은 말을 하고 따라잡기 전에 눈을 뗐대 다들 따라가지 그들 앞집해 날아가주 중요한 내 모토 Money everyday fuck 이거였음 널 붙잡았을까 되네 손에 Louis V 가란 메리세야 이젠 기억조차 안 나 그때는 되게 모습 우린 서로 다른 곳을 보내 LA 고향 210번 driving down Shopping spirit new rodeo coming now 전에 무대 서기 전에 땀이 나 이젠 돈을 듣고 서지 tell me how 매일 내 침대는 바뀌어 baby 가진 건 돈밖에 없으니 get it baby yeah. 만족했음 fuck me baby baby 난 친구들과 달리 살고 달리 먹고 빨리 달려 rain gang gang 루피 형과 나는 가지고 way back 그 당시에 메고 있었던 건 backpack 지금 우리는 살 옷을 전부 choose 전처럼은 안 살아나 going back 키워 base 너는 maze 평범했던 유학생이 전부 깨깨 going fast pace yeah cocaine 밑에부터 왔어 다들 rain 따라잡기 rain 전에 눈을 뗐대 다들 따라가지 그들 앞집해 날아가주 중요한 내 모토 Money everyday fuck 이거였음 널 붙잡았을까 되네 손에 Louis V 가란 메리세야 이젠 기억조차 안 나 그때는 되게 모습 우린 서로 다른 곳을 보내 Evet dostlarım. Bu dizi dediğim gibi uzun bir zamandan sonra bu kadar tutkuyla izlediğim nadir diziler arasında. Çok arada kalmıştım bu diziyi izleyip izlememe konusunda ve uzun da bir zaman aldı. Yeni bir dizi değil. Fakat oyuncular, kadro beni çok çekiyordu. Konu kısmına gelince Netflix'te olan konu anlatımı biraz zayıf kalıyor bence. O yüzden izleyeyim mi? Ay işte aman ne bileyim ölüm meleği çok mu klasik öyle mi böyle mi derken dedim ben izleyeceğim bunu. İyi ki de izledim.
Bu yüzden konu anlatımını çok önemli buluyorum ben. Çünkü diziyi seçip seçmeme kararı ona bağlı ve orada bence zayıf kalmış. Netflix'te beni duyar duymaz bilmiyorum. Ama ben izlediğimde çok beğendim. Özellikle şu an aklımda kalan birkaç tane vaka var. Yani o beni en çok etkileyen maalesef saldırıya uğrayan bir kadın karakterimiz vardı. Ailesi ile olan nasıl diyelim iletişimi o olaydan sonra, abi faktörümüz var, bir de iki kardeş birlikte yaşıyorlar. O hem kendi suçlu hissediyor ama kıza da bir yandan yükleniyor. O bölüm beni çok etkiledi. Çok güzel oyunculuk çıkarmış herkes, kötü karakterimiz de dahil. Bayağı etkileyiciydi. Öteki yandan da biliyorsunuz birimimizin başında olan kişi niye acaba ne suç işlemiş de ne yapmış diye düşünüyorsunuz. Her dinde hemen hemen fark etmeksizin bir şeye inanıyorsanız onun en kötü en ağır suçu intihar, kendi canınıza kıyma meselesi. Bunun üzerine çok güzel durulduğunu düşünüyorum. Özellikle öyle bir hal aldı ki Türkiye'de de bu yıl bayağı bir intihar vakası görüyoruz maalesef. İntihar çok ciddi bir bence mesele ve en üst seviye acı aslında. Hem aile için hem birey için. Çünkü bu kararı almak da çok zor. Bu kararı kabullenmek de çok zor yakınlar tarafından. Bu karardan dönmek de öyle. Ve bunu çok güzel işlemişler. Ölüme uğurlanan karakterler de, yani mesela Kore Savaşı'na gitmiş olan karakter aklıma geliyor. Ya o kadar fazla, böyle şimdi düşününce daha da fazla geliyor ki bunu yakalayabilmek çok önemli. Hatta bir tane biliyorsunuz çok tatlış bir köpeğimiz vardı sahibiyle beraber. O bölüm de benim içimi cızlatmıştı. Çünkü bazen hayvanların hisleri olduğunu unutuyoruz. Onun bile böyle intihara meyilli olabilmesi olayı beni çok etkiledi ve çok düşündürücü bir şey. Ben çok sevdim diziyi. Hiçbir negatif yorumum yok. Bölüm sayısı daha uzun olsa kesinlikle izlerdim. Ama 16 bölümde de çok güzel bitirilmiş. Romantizme kaymaması da beni bir anlamda mutlu etti, bir yandan da üzdü. Hani ben görmek isterdim o iki başkanın bir araya gelmesini tekrar, ama o da çok klişe olurdu. O yüzden hani bu negatif bir yorum değil, sadece görmek isterdim şimdi yani. Ama onun dışında her şeyini çok beğendim. Oyunculuklar, vakalar, senaryo, her şey, kıyafet ya, bayıldım. Yani daha fazla izlemek istedim. Böyle çok, o kadar güzel giyinmişlerdi ki ekibimiz. Yani inanılmaz güzeldi. Çok keyif aldım izlerken. Umarım siz de alırsınız. Ve böyle hislere kapılan her insan bence bir kez daha düşünmeli, sorgulamalı, yardım almalı. Onlara bazen o kadar çok sinyal veriyor ki aslında bireyler, fakat aileler ya da işte hiç kimse anlayamıyor. Böyle hissedenler umarım yakınlarıyla paylaşırlar. Umarım bu yolu tercih etmezler. Ve umarım ülkemiz ya da diğer ülkeler bunun önüne geçebilecek bir sistemde kurabilir. Çünkü gerçekten çok vakalar artıyor. Dünya yaşaması daha zor bir hale geliyor. Daha rekabet dolu bir hale geliyor. Ama buna rağmen o güzellikleri görebilmeye devam etmek çok önemli. Her gün kendinize bunu hatırlatın. Her gün bir güzellik görebilirsiniz hayatın içinde, bence acı gördüğümüz kadar demek istiyorum. Umarım beğenirsiniz videomu. Beğendiyseniz like butonuna basıp yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.